Evet, artık eğlenceye başlayabiliriz. Zamanı geldi. Dubai'de bunu yapmadan ayrılmamak gerekirmiş ya. Eksik kalıyor. Şu çölü düşünün. Şimdi buranın üstüne Dubai'yi koyun. 10 yıldır buradasın abi. Burada yaşamak nasıl peki sence? İstemsizce bedeniniz tepki veriyor çünkü şu haldeyiz. Abicim buradan nasıl döneceğiz? Ateş dansı yapacaklarmış. Işıkları kapattılar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kaç gündür Dubai'deyim. İlk defa bir dondurma yiyeyim bakayım nasılmış. 5,5 dolara verdim. Şu kadarcık şey yap. Size Dubai'nin nasıl değiştiğini göstermemi ister misiniz tek bir karede? Bakın şurası Dubai'nin merkeziydi. Sadece şuradan şuraya geldik, çöller baş. Abi bunu insan 20 kere de yapsa gerilir. İyi seyirler. Bana da böyle eğlenceli, keyifli bir Dubai gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Sizlere dünya turumun Dubai ayağından merhabalar diyorum. Gördüğünüz üzere Dubai'nin yine altını üstüne getirmek için yollara düştüm. Önceki 4 bölümde size Dubai'nin tarihini, gezilecek yerlerini, bilmeniz gerekenlerin nasıl başardıklarını, yeme, içme, eğlence her şeyini anlattım. Pek tabii ki eksik kalan bir parça hariç. O da çöl turuydu. Bugün öğleden sonra 2.30'da bir çöl turuna katılmak üzere abim beni aldı. Your name was? Aslam. Aslam. Hi. Hindistan'dan, from India. Namaste. Namaste. Bak abi, işte gülmek böyle bir şey. Günlerdir buradayım. Bunu diyorum. Burada her şey çok yapay. Kahkahalar bile çok yapay. İnsanlar, binalar, her şey. Binalar zaten yapay da insanlar bile yapay. Şu adamla şurada yarım saattir yolculuk yapıyorum. Keyfim yerine geldi. Her şeye gülüyor. Böyle şeyi özlemişim, yemin ederim. Benim özümde de zaten bu var. Neyse, şimdi saat 2.30'da bizi bir tura aldılar. Böyle arabayla bineceğiz, insanları toplayarak gidiyoruz ve çöl turu yapacağız. Akşama kadar çölde gezeceğiz. Bu Arap kültürünün birazcık bize izlerini de gösterecekler. Arabayla dağ bayır böyle yukarıdan aşağı atlaya zıplaya bir eğlenceli gün olacak. Çaylar, çekirdekler hazırsa, günün hangi saatinde beni izliyorsanız iyi seyirler. Bana da böyle eğlenceli, keyifli bir Dubai gezisi olsun. Başlıyoruz. Şimdi şöyle bir arabamız var dostlar, görüyorsunuz. Yaklaşık 7-8 kişi binebiliyoruz. Bu arabayla şimdi çölleri aşacağız. Şehrin merkezinden çıktık, böyle devasa yine geniş geniş yolları geçerek otobanları Dubai'nin dışına doğru ilerliyoruz. Çölün başladığı yere gideceğiz. Artık yavaş yavaş zaten gördüğünüz gibi o yüksek binalar gitti. Yerine böyle çölün hakim olduğu alçak binalar görünmeye başladı. Şimdi Lehbab adında çölün olduğu yere gidiyoruz. Hatta abi diyor ki isterseniz Abu Dhabi taraflarına götürürüm. Böyle hiçbir şeyin olmadığı bölgelerden geçiyorsunuz ama bir anda buralara da bir dünya kentler kurmuşlar. Artık Dubai merkezden etrafa doğru yayılmaya başlamış ve her yere de yol var arkadaşlar. Çok başka bir gezegene dönüşüyor burası. Şurada abi diyor ki Outlet Mall varmış. Bakın hemen burada bulunuyor. Çok daha uygun oluyormuş fiyatlar merkeze nazaran. Her şeyi öğrenerek yolda gidiyoruz bakalım. Artık tam anlamıyla Dubai'nin merkezinden çıktık. Böyle çöllerin ortasında yine 4 gidiş 4 gelişli yolları görüyorsunuz. Artık hiçbir şey yok. Tam anlamıyla çöl başladı. Yarım saat içerisinde bir anda o dev metropolden çölün ortasındaki bir hiçliğe buluşabiliyorsunuz ya. Yakında buraya da devasa kentler yaparlar, şaşırmam. Bakın şurası Dubai'nin merkeziydi. Sadece şuradan şuraya geldik, çöller başladı. Artık buradan itibaren her yerde artık bizi çöl manzaraları karşılayacak. Bakın çölün ortasına geldik. Şu çime bakar mısınız? Golf sahası çimi gibi. Peyzaja bak. Yani bunu yapan her yerde peyzajı koruyabilir. Benim şu ana kadar Dubai'de en çok böyle peyzaj anlamında dikkatimi çeken şu. Bunu yapmak hiç kolay değil. Bu sıcak ve kuraklığa rağmen hiç yağmur yağmayan bir coğrafyada tamamen yapay sulamayla bunu nasıl başardınız ya? İnsan şaşırmıyor değil.
Burada meeting point dedikleri yerler var. Böyle bizim gibi farklı şirketlerden ya da konumlardan gelen insanları ortak bir yerde topluyorlar. Bizim yol kenarı dinlenme tesisleri gibi düşünebilirsiniz. Böyle burada hepimizi birazdan toplayacaklar ve önde bir rehber araç olacak. O araçla beraber yolculuğa başlayacağız. Niye önde araç oluyor? Çünkü buradaki kum tepelerinin böyle devasa alanları var. Ben size daha önce bunu Katar'da gösterdim, Ürdün'de gösterdim, Peru'da bile göstermiştim. Bunların da işte uçtukları ve tabiri caizse arabalarla böyle yamaçlardan kayarak gittikleri yerler var. O rehber arabanın peşinde gideceğiz. Abi Şahin. Hello, sir. Hi. Shaheen. Şahin. Yeah. Is it yours? Shaheen. Shaheen. National Board. National Board of Dubai. Ah, it looks so beautiful. Burada bir yasa geçiyor şimdi diye biliyorum. Hayvanları böyle kafalarına göre alıp evlerine tutamayacaklar. Bu konuda da ben çok netim arkadaşlar. Hayvanları bırakın abi. Salın insanlar nasıl yaşıyorsa bırakın canlılar da doğada rahat rahat yaşasınlar. Bu ATV'lerle de isterseniz çölün başladığı yerden itibaren şöyle bir turlayabiliyorsunuz yarım saat kadar. Toplanma alanına insanların gelmesini beklerken size şöyle bir Dubai'de millet Dubai dinlenme tesislerini satıyormuş gösterelim. Şurada abim bir mangal yapıyor. Hi brother, what are you gonna cook here? Tavuk. Corn. Mısır yapacak. Thank you. Kokonat suyu var. Şurada mısır patlatıyorlar. Şurada meyve suyu alabiliyorsunuz. Portakal, elma, avokado, mango. Soğuk suyunuzu alırsınız şuradan. Mis. Dondurmalar var. Şöyle göstereyim. Bu markaların hiçbirini bilmiyorum. Milham diye bir markaymış mesela. Burada Lay's'in ürünleri var. İsterseniz cipsinizi falan alabiliyorsunuz. Şöyle bir içeriye girelim. Yandım. Dışarısı var ya kavuruyor resmen tabiri caizse. Kıyafetiniz geldiyse bu kıyafetlerden alırsınız ama daha çok şundan alıyorlar. Saçlarını, başlarını What is the name of this? Scarf. 50 dirham. 50 dirham. Katra. Arabik katra. Bunun siyah olanları emirliklerin taktığı böyle kemer gibi takarlar kafalarına. O siyah olan emirler, emiratiler için. Birleşik Arap Emirlikleri insanları takıyor. Kırmızı olan renkleri de daha çok Saudiler kullanıyor. Ama bizdeki bu tülbent gibi mi dersiniz? Tam olarak nasıl dersiniz? Bunu alıyorsun böyle başına sıcaktan korumak için, terini silmek için ya da boynuna böyle ağzına falan toz girmesin diye kapatarak alabiliyorsun. 50 dirheme satıyormuş şunu, 500 TL. Size 4 bölümdür Dubai'yi anlatıyordum. Biraz sonra turumuza devam ederken her şeyi anlatacağım yine ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dubai'ye geldiğimden beri helikoptere bindim. Palmiye Adası'nda harika beach club'lara gittim. Akşamları çok güzel restoranlarda yemekler yedim. Burj Khalifa'ya çıktım. Şehirde görmem gereken en önemli yerlerin neredeyse hepsini gördüm ve bunların hepsini bana burada Serhatlar ayarlamıştı. Birazdan sizi onlarla da tanışacağım. Onların da burada Atlas Dubai adında firmaları var. Buraya turlar düzenliyorlar, planlar yapıyorlar, danışmanlık veriyorlar. Yani Dubai'deki tanıştırabileceğim sizi çok güzel. Burada işlerini yapan arkadaşlarımı tanıştıracağım. Onlar da benimle beraber geziyorlar bugün. Birlikte gün içerisinde görürsünüz zaten. Daha onlara söylemedim videoyu yaptığımı. O yüzden baştan size söyleyeyim dedim. Birazdan görünce kim olduğunu en azından önceden bilin. Buraya gelmişler 10 sene önceden. Her şeyi biliyorlar. Ondan çok güzel şeyler öğrendim. Bu planlama konusundaki vlogları yaparken de çok güzel bilgiler aldım. Çünkü burası devasa bir metropol. Birleşik Arap Emirlikleri'de oldukça büyük bir arazi olarak ülke gibi görünmese de yapacak çok şey var. Özellikle Dubai'de. Aklınızda bulunsun. Havanın artık sıcaklığı kırılmaya başladı. Yavaş yavaş akşamüstü oluyor ve birazdan buradan artık kalkacağız ve çölün ortasında maceraya başlayacağız. Kaç gündür Dubai'deyim. İlk defa bir dondurma yiyeyim bakayım nasılmış. Şuna 5,5 dolara verdim. Şu kadarcık şeye. Sadece de serinletiyor hepsi bu. Lezzet olarak işte. Böyle devasa bir Nissan'ın çöl arabaları var ya. Onunla gidiyoruz şimdi. Dışarısı yanıyor mesela. İçerisi mis gibi oluyor. Evet artık eğlenceye başlayabiliriz. Zamanı geldi. Tozu dumana katarak gidiyoruz. Şu anda yolun kenarından çölün ortasında ilerleyeceğiz. Bakar mısınız? Hiçbir şey yok artık. Arap çölleri. Abi şimdi konvoyun peşine düştük. Hem bu güvenlik önlemi için yapılıyor hem de aynı zamanda nereden nasıl geçileceğini en öndeki araba biliyor. Ama çok hızlı sürüyorlar. Vay. Hiç
Hiç geri vites yok, korkmuyorlar da. Yani adam şeye çok hakim ya. Sürüşe. Bunu çekerek hiçbir zaten bunu şey yaparız yani. Sürerek. İnanılmaz. Orada mesela durduk ya lastikleri indiriyorlar. Aa, indirmiş değil mi bizim lastiği de? Normalde ben ona çekiyordum, bak kaçırmıştım çünkü sert lastikte bu kumda gidemiyor. Böyle oturması lazım arabanın, lastiklerin havasını indiriyorlar. Şimdi böyle tepe tepe dolaşacağız. Çok güzel ama farklı bir tecrübe ya. Bu arabalar çakılmıyor mu diyecektim, öndeki pati atarak gitti. Aa! Şu an yan gidiyor. Buranın da eğlencesi böyle desene abi. Abi bunu insan 20 kere de yapsa gerilir. Yani istemsizce can kıymetli. Ah. Çünkü pati atıyor bir yandan, heyecanlandırıyor sizi bir yandan. Baksana öndeki arabanın şeklinden anlıyorsun. Yan yatıyor bildiğin. Ve direkt tepelerden geçiyorsun. Vay çok güzel yerlere geldik ama. Buranın renginin sarı ve kırmızı tonları çok güzelmiş. Kırmızı mıydı orası? Abicim buradan nasıl döneceğiz? Böyle çöl yok. Nasıl ya çöl? Burada insan hani istemsizce bedeniniz tepki veriyor çünkü şu haldeyiz şu an. Yani o G kuvvetini yer gibi derler ya, tabii o öyle bir şey değil de insan ister istemsizce kendini kilitliyor, geriliyorsunuz. Ama gelmişken çok insanın bence keyif alacağı farklı bir etkinlik bu. Ben kaç kere yaptım hatırlamıyorum. Dünyanın gittiğim bütün ülkelerinde böyle imkan varsa deneyimledim. Hala geriliyorum. Hatta Serhat da aynı şeyi söylüyor. Kaçtır geliyorum, hala geriliyorum diyor. Tabii canım, beden tepki veriyor. Germeyeceğiz dedikçe geriyorsun kendini. Çok güzel ama farklı bir tecrübe bu. Dubai'de bunu yapmadan ayrılmamak gerekirmiş ya, eksik kalıyor. Bu yüzünü görmek lazım yani bina bir yere kadar. Sonuçta bu coğrafyanın da gerçek yüzü bu taraflar. Çok güzel bir şekilde tepelere aşağı geldik. Ya çok eğlenceli. Yani insan o arabanın içerisindeyken onu daha iyi anlıyor. Ekranda ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama böyle pek çığlık atmamaya çalıştım gerilmekten. Böyle arabaları park ettikleri bir nokta var. Herkes aracından iniyor. Şu tepelere çıkıp bir fotoğraf molası veriyormuşsunuz. 15 dakika, bakalım yukarıdan nasıl görünüyor, bir çıkıp bakacağım. Hep size söylediğim bir detay vardı ya. Diyordum ya, adamlar bu Dubai'yi çölün ortasına yaptı. İnsanlar da ne var bunda diyordu ya, buyur nasıl yapabilirsin? Arkada o kadar büyük bir mühendislik, mimari harikalar, detaylar, emekler var. Tabii ki en temel sebebi para ama olay sadece para değil, olay vizyon. Aynı zamanda bunu başarıp insanlara pazarlayabilmek. Şu hiçliğin ortasında düşünün, bakın şu çölü düşünün. Şimdi buranın üstüne Dubai'yi koyun. Hiç öyle düşündüğünüz kadar kolay değil. Videonun ilk bölümünden beri hep bunu söylüyorum size. Gerçek anlamda bunu birçok ülke başaramadı. Burası hariç. Ve ben bu adamlarda en çok buraları gezerken gıpta ettiğim şey bunu bir şekilde yönetmeyi başarıp dünyaya satmaları oldu. Güzel. Yani Dubai'yi ben 3. kez gelişim. Dünyanın 102 ülkesini gezdikten sonra bir kere daha geldim. Gelinir. Yani gelinmemesi için illa işte yapaydı, şuydu, buydu değil. Buranın olayı zaten bu. Özellikle paranız da varsa Dubai'ye geldiğinizde yapamayacağınız neredeyse hiçbir şey yok. Felaket bir çöl rüzgarı var. Üzerinize geldiğinde kesiyor kumlar. Bu şekilde işte kum tepeleri oluşuyor. Bunu size gittiğim bütün çöl ikliminin olduğu yerlerde göstersem de unutamadığım en iyi yer, hatırlıyor musunuz? Peru'dakiydi. Orası çok başka bir diyardı. Çöl iklimi sadece belli bir yerde vardı. Çok ilginç bir yerde. Öyle aklıma geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi burada fotoğraflarımızı çekiyoruz ve birazdan buradan ayrılacağız. Artık buradan ayrılıyoruz. Şimdi bugünkü gezimizin içerisinde gün batımı turu da olacak. Böyle gün batımını iyi bir şekilde izleyeceğiz ve aynı zamanda akşam yemeği dahil olacak ve akşam da orada eğlence falan oluyormuş bu Arap kültürünü görmek için. Çay, sohbetler, muhabbetler, danslar falan oluyormuş. Şimdi oraya doğru, kampın olduğu yöne doğru ilerliyoruz. Böyle çöllere düştük. Sağda da ayrı bakın bir kamp yeri varmış. Develere falan biniyorlar. Burada böyle kamp yerlerine akşam sizi alıp götürüp
bildiğiniz bir çölün ortasında deneyim yaşamanızı sağlıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir yere geldik. Çölün ortasında bir tesis kurmuşlar. Tesislerin ortasında yemek yiyorsunuz. Danslar manslar oluyor. Hello. Good. You? Buradayız bakalım bu akşam. Güzel bir tecrübe olacak. Aç kapıyı hancı diyerekten şimdi içeriye giriyoruz. Rüzgar da başladı. Bu arada dostlar bilirsiniz çölün gündüzü çok sıcak olsa da gecesi buz gibi olur. Özellikle burada serin mevsimlerde akşamları çok serin oluyormuş. Montla gelin falan diyorlar. Aklınızda bulunsun. Böyle bir yer kurmuşlar. Çölün ortasında bu sahnede birazdan gösteriler başlayacak. Etrafında da yemeğimizi yiyeceğiz. Bizim abinin peşine takıldım. Oturacağımız yere kadar götürüyor bakalım. Habibi, come to Dubai. I'm the famous from tomorrow. Huh? Yes, you are gonna be famous in YouTube. Everybody will recognize you. Thank you. Beni de mi çekiyorsun diyor. Ben de mi ünlü mü olacağım şimdi Türkiye'de diyor. Sana dedim eş bulacağım dedim. Size Dubai'nin nasıl değiştiğini göstermemi ister misiniz tek bir karede? Şu an çölün ortasındayız. Hiçliğin ortasında. Bakın ne satıyorlar. Aynen Habibi. Burası şeriatla yönetiliyor. Burada kurallar turist için çok ağır. Her yer viski. Şuraya bak, aklınıza gelebilecek bir dünya viski, içki modellerini çölün ortasında da satmaya devam ediyorlar. Burası bar kısmı. Bu bizim katıldığımız turda böyle yiyeceğinizi, içeceğinizi, her şeyinizi getirecekler biraz sonra. Zaten ölüyorum susuzluktan. Temiz bir yere benziyor. Ben dünyanın çok farklı yerlerinde gittim. Birçoğu çok pis ve kirli olur. Bu bayağı iyi. Şimdi size videonun başında ne demiştim? Dubai'yi gezerken size bildiğim her şeyi anlattım. Ve burada da bana Serhat anlatmıştı. Sizi Serhat'la tanıştıracağım. Hadi gelin. Serhat'la tanışmanın zamanı geldi. Artık abi seni son bölüme sakladık. Her şeyi bir deneyimledik, gördük. Artık sohbet edebiliriz. Seni yakalamışken de birkaç soru sormak istiyorum. Ben Dubai'ye geldiğim günden beri Serhat'la iletişim halindeydim. O da sağ olsun beni takip ediyormuş. Dedi ki Deniz gel Dubai'ye geldiğin zaman seni şöyle bir güzel planlayarak gezdirelim dediler. Onların da burada şirketleri var. Neydi abi ismi? Atlas Turizm. Nasıl ulaşacaklar şimdi size? Ne yapıyorsunuz burada? Bir anlatır mısın bana? Biz A'dan Z'ye bir turistin Dubai'de yapabileceği bütün hizmetleri sağlıyoruz. İşte uçak biletinden turlarına, oteline, safarisine, işte Atlantis helikopterine, beach club'larına kadar bütün detaylarıyla programlıyoruz, planlıyoruz ve onun da her aşamasında destek oluyoruz. Serhat 10 yıldır burada yaşıyor. Şu ana kadar sorduğum her soruyu WhatsApp üzerinden iletişim halindeydik. Ben de ilk defa bugün denk geliyorum ama böyle sanki bir haftadır o kadar çok sohbet ettik ki her şeyi anlattı ki sağ olsun bana. Dedim abi bitti dedim artık Dubai'yi ben kafamda bitirdim. Bir yer söylüyorum mesela burada çok güzel müzeler var, galeriler var. Onlara kadar liste çıkartmıştı. Ben çok keyif aldım Dubai'den şu ana kadar abi. Yani Dubai'ye önceden de gelmiş olsam da öncesini sonrasını dünyayı gezip geldikten sonra görünce özellikle paranız varsa işte Dubai'de bir şey yokmuş, Dubai sıkıcı, yapay falan bunların ben birazcık ön yargılı yorum olduğunu düşünüyorum. Dubai'de yapacak çok şey var. Paranız varsa limitsiz ulaşabileceğiniz eğlence, deneyim, tecrübe, muhteşem restoranlar, harika oteller, dünyada muadilini göremeyeceğiniz lüks yaşam da var burada. Orta halli de gezebilirsiniz ama asla parasız buraya gelemezsiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Burası çok pahalı bir destinasyon. 10 yıldır buradasın abi. Burada yaşamak nasıl peki sence? Stressiz, keyifli, rahat. Yani hırsızlık yok. Yok demeyeyim, çok çok az. Suç oranı çok düşük. Sabah kalktığınızda kafanızı meşgul eden boş stres yok burada. Sadece ailenize ve işinize odaklanıyorsunuz. Burada yaşayan insanlarda ben şeyi fark ettim. Herkes işine bakıyor sadece. Tamam buradaki insanlar doğanın olmadığının farkında ama yaşam standartlarının rahatlığı var. Mesela market fiyatları falan çok uygun. Kazandığın parayla bir şeyler yapabiliyorsun. Ve en önemlisi çok güvenli. Yani senin burada başına en kötü gelebilecek bir şey karşıdaki sana bunu yapanın sonu olacağını bildiği için kimse hiçbir şey yapmıyor tabiri caizse. Abi şimdi ben bu yolculukların hepsini yaptım. Sizlere anlattım. Bir gün olur da Dubai'ye gelirseniz Serhatlara nasıl ulaşacağınızı açıklamaya web sitelerini bırakacağım. Ama aynı zamanda Instagram hesabınız var. Atlas Dubai diye mi geçiyor abi? Atlas Turizm AE olarak geçiyor hesabımız. 10 yıldır buradayız ama şirketi taze kurduğumuz için biliyorsun sen de
yol göstermeye çalıştım biraz Instagram hesabımız için. Evet, Çok ben dedim ki teşekkür ederim. abi bu işi bu kadar iyi biliyorsun, Instagram niye kullanmıyorsun diyorum. Biz yeni açtık diyor. Ya dedim asıl olay Instagram'da. Ama ben tabii web sitelerini ve Instagram hesaplarını açıklamaya bırakacağım. Oradan siz de ulaşabilirsiniz. Dubai'ye gelmeden önce sorularınız, kafanızda plan konusunda danışmanlık almak istediğiniz detaylar, tur planları, benim bu yaptığım turların birçoğuna katılmak için Serhat'a ulaşırsınız. Benden gelirseniz de size %10 indirim yapacak. 15. He, kaç olsun abi? 15. Tamam hadi %15'te indirim yapsın size. Dünyanın her yerinde insanın sevdiği arkadaşları, dostları, rehberleri olması lazım. Burada da bağlamış olduk hadi. Acıktık. Yemek yiyelim artık. Güzel bir yerdeyiz. Hava artık sıcak tam anlamıyla kırıldı. Akşama bekliyoruz. Bak şurada az önce tuvalete girdim. O kadar böyle turlara katılmışımdır. Gördüğüm en temiz tuvaletlerden bir tanesiydi. Hani çekmiyorum, orayı da görmeyin. Şimdi bize burada yemekleri de bir göstereyim. Çölün ortasında bu kamp alanında nasıl yemek veriyorlarmış. Hadi gelin birlikte deneyimleyelim. Burada oturacağız şimdi. Masalarımızı ayarlamışlardı ya. Şöyle bir çadırın altında büfe kurmuşlar. Açık büfe şeklinde istediğinizi gelip alabiliyorsunuz. Böyle sıcak sıcak hemen yapıyorlar. Bak of, mangalı da yakmış. What do you have? Kebap. Barbecue, yeah, kebab, chicken. Kebap and chicken. Yes. Burada çayınızı alıyorsunuz. Şurada tatlı var. Burada karpuz var. Şurada da ayrı bir tatlıya benzeyen bir şey var. Şöyle gidelim. Bunda patates gibi bir şey var. Püre gibi. Orada mısır var. Şurada ızgara. Şurada patates kızartması ve sebzeler koymuşlar. Var ya, ne ararsan var. Bak burası bir salata bar yapmışlar. Şurada da meşhur Arapların o pita ekmeğine benzeyen ekmeklerinden var. Aç kalmayız. Bayağı acıktım. Saatlerdir yoldayız. Sıcakla beraber insan acıkıyor. Güzel bir yemeği hak ettik. Şimdi kendime şöyle bir tabak yaptım. İçinde görüyorsunuz Arapların bu kırmızı şeklindeki pilavları var. Baharatlı mı oluyordu abi bu? Biryani pilavı. Yanında normal beyaz pilav var. Şöyle bir salata, tavuk ve et yaptık. Kebap. Bakalım tadı nasılmış. Önünde adam mangalda yapıyordu. Çok güzel kebap. Köfte gibi. Yani bunların bence kebapları bizdeki kebap gibi değil, köfteleri gibi daha çok. Bizde hani bir Adana yersin, baharat buram buram olur ya. Öyle yemiyorsunuz ama iddia ediyorum tavuk konusunda bizden daha iyi olabilirler. Araplar tavuğu çok iyi yapıyorlar. Çok güzel. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Şimdi de böyle çay aldık. Birer bardak çay içiyoruz. Bu ülkelerin hepsinde, Ürdün'de, Fas'ta, Mısır'da, neredeyse bütün Arap ülkelerinde çay görürsünüz. Çay da daha çok bu Sri Lanka, Hindistan gibi ülkelerden aslında çıkmadır. Biz de çok üretiyoruz ama asıl ocağı bu coğrafyaya yakın yerler olarak biliniyor. İngilizler de mesela çayı buradan almıştır. Baharat ticaretinin olduğu noktada Hindistan olarak biliniyor diye işte çayı da aslında Arap ülkelerinden alıp Avrupa'ya götürmüşler. O meşhur İngiliz çayının çıktığı coğrafya buralar. Kahveyi de biliyorsunuz, bunu Viyana bölümünde anlatmıştım. Biz Araplardan aldıktan sonra Viyana kuşatmasında Avrupalılara götürüyoruz. Viyana kuşatmasından geri çekilirken bizden kalan kahveyi görüp Avrupalılar kahveyi öyle öğreniyorlar. Bunu da böyle bir hikaye olarak hem çay hem kahve kültürünün bu coğrafyadan çıktığını bağlayarak size aktarmak istedim. Çayın tadına bakalım nasılmış. Bizdeki sallama çay gibi. Bunu Ürdün'de falan ya da bilmiyorum diğer yerlerde nasıl ama şeker de koyarlar. Demlerlerken daha tatlı olur. Burada daha çok böyle sade yapıyorlar. Şu ana kadar hep bunu gördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Herkes yemeklerini yedikten sonra az önce size gösterdiğim sahnede böyle Arap ezgileriyle beraber bir dans gösterisi olacak. Onu bekliyoruz. Hava çok güzel oldu. Buranın gündüzü yaz aylarında aşırı sıcak olsa da benim geldiğim kış aylarında yakın dönemlerde daha böyle gezilebilir bir nebze de olsa. Ama özellikle akşamları da oldukça yemek, içmek, yürüyüş yapmak için çok da sıcak olmadığı için rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Yemeği de tabii rahat bir şekilde terlemeden en azından yiyebiliyorsun. Şimdi gösteri başladı. Böyle renkli renkli kıyafetlerini giymişler, şov yapacaklar.
de ateş dansı yapacaklarmış. Işıkları kapattılar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Var ya, dolunayda olsa harika olurmuş. Hiç ışık yok etrafta. Şimdi gösteri bitti. Size birazcık bu 5 günlük izlenimlerinden biraz detayları anlatayım. Ne demiştim ben size? 3. bölümde olması lazım. Emiratiyseniz her şekilde devlet tarafından, krallık tarafından aslında destekleniyorsunuz ve sizi aç bırakmıyorlar. Hatta öyle ki Emirati olduğunuzda evlenmeniz için size arazi veriyorlar, evlendiriyorlar, para veriyorlar. Bir şekilde krallık size destek çıkıyor. Bununla beraber burada benim en çok gördüğüm şey güvenlik. Birçok kez masanın üstünde her şeyimi bırakıp gitsem de ne çalınma korkusu yaşadım, ne bir içimde şüphe oldu ve hiç de bir şey olmuyor. Olur mu olmaz mı bilemem. Çok böyle sapa mahallelere gitmesem de bildiğim tek bir şey var ki bu ülkede belaya bulaştığınız an ya kovulursunuz ya hapse girersiniz. O yüzden bu şekilde şeriat kuralları çerçevesinde de önlemlerini almıştır. Kadınsanız çok rahat bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde kız kıza gelip takılıp, partileyip, eğlenip gezebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi burası da monarşiyle, bunu 3. bölümde anlatmıştım. Monarşi ve şeriat çerçevesinde ülkenin nasıl yönetildiğini aktarmıştım. O bölümlerin hepsini sıralı olarak izleyin. Açıklamaya bırakırım ben Dubai bölümlerini baştan sona bir playlist yaparım. Buraya gelmeden önce onları da bir izleyin ki bir ön fikir sahibi olursunuz en azından. Bu monarşide de aynı İngiltere'deki gibi nasıldı? Orada kraliçe vardı işte en son. Şimdi burada da şeyhler var. Onların çocuklarına geçiyor ve bu zenginlik aslında bir nevi yıllar geçse de, yüzyıllar geçse de aile arasında taşınıyor. Burada kolay kolay neredeyse fakir bir emirati göremezsiniz. Hiçbir yerde sokakta dilenci, sokakta yaşayan birini göremezsiniz. Bir şekilde ya çalıştırıyorlar ya da ülkeden gönderiyorlar. Ve aynı zamanda burada herkes İngilizce konuşuyor. Bu insanlar da yani standart kafanızdaki bir Mısır'daki, bir Fas'taki, bir Tunus'taki vesaire o Arap ülkelerindeki eğitimsizliği asla düşünmeyin. Gayet kibar insanlar, gayet eğitime açık insanlar ve dediğim gibi bu insanların hepsi İngilizce konuşuyor. Ya İngiltere'de eğitim alıyorlar ya da İngiltere'deki iyi okulları buraya getirip çocuklarını eğitiyorlar. O yüzden dil konusunda da İngilizce biliyorsanız neredeyse hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Diğer dil Rusça. Gittiğiniz neredeyse her yerde İngilizcenin yanında bir Rusça tabela göreceksiniz. Çünkü burası küçük de bir Rusya olmuş aynı zamanda. Hem yatırım anlamında hem de turizm anlamında. Ve bu 5 günlük gezimde size 5 bölüm yaptım. İnanın çok yoruldum ve çok araştırmıştım da aynı zamanda burada gezerken de çok şey öğrendiğim için rahatça sizlere bunu aktarabildim ve gördüğüm şey şu: Dubai artık turizm konusunda çığır açmış. Ben normalde doğanın ve kültürün, tarihin olmadığı yerleri beğenmem ama burası öyle bir yer olmadığı için ve tamamen farklı, muadilini göremeyeceğiniz için bence dünyadaki en örnek, özel, farklılık anlamında söylüyorum. Başka yerde göremeyeceğiniz için farklı bir yer. Bize de yakın, 4 saatte gelebiliyorsunuz. Bir kış ortasında mesela yazı yaşamak için gelebilirsiniz. Paranız varsa harika mekanlarda harcayabilirsiniz. Çok fazla deniz güzelliği beklemeyin. Yani bizdeki kadar turkuaz denizler yok burada ama plajda en azından güneşlenip havuza girip bir şeyler içip dinlenebilirsiniz. Tatil yapabilirsiniz. Alışveriş cenneti, yani ne demek bu? Vergiler çok düşük olduğu için ve aynı zamanda tax free, yani ülkeden çıkarken havalimanından yaklaşık %5 civarında bir de vergi iadesi olduğu için alışveriş konusunda da uygun. Dediğim gibi en başında videolarımın söylemiştim, en pahalı şey gece hayatı ve yeme içme olacaktır. Zaten bunların da hepsini açıklamaya bırakacağım. Oradan da sizler de bakabilirsiniz. Serhatlar da zaten burada çok güzel hizmetler veriyorlar. Onlara da ulaşırsınız. Kendiniz gezemeseniz bile danışmanlık alabilirsiniz, tur rehberliği alabilirsiniz ya da bize özel plan yapın derseniz, korkularınız varsa onlara ulaşırsınız. Instagramlarına kadar her şeyi açıklamada bırakacağım. Ben bu 5 günde Dubai'de çok eğlendim. Gerçekten zamanda yolculuk yaptım. 7 sene önce gelmiştim. Çok şey değişmiş. Siz de geldiğinizde bu farklılığı zaten hissedeceksiniz.
Şimdilik benden bu kadar. Artık Dubai'den ayrılıyorum. Yarın sabah çok erken uçağım var. Daha önceden de gitsem de sizlere kapsamlı videosunu yapmadığım Maldivlere gidiyorum. Orada da bir arkadaşımın davetiyle çok güzel bir gezi yapacağız. Yani muhtemelen YouTube'da hiç yayınlanmamış oteller göreceksiniz. Ve aynı zamanda size hem Maldivleri hem oradaki tecrübelerimi aktaracağım. Dünya turumun bu birazcık lüks kısmı olacak. Akabinde de Sri Lanka'ya birlikte uçuyor olacağız. Sonrasını ben de bilmiyorum. Bölümü beğendiyseniz güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Instagram'da özellikle hikayelerde videolarımı izleyenler televizyonlarında ya da ekranlarının başında storyler atıyor. Sizlerden de beklerim. Beni çok motive ediyor bu süreç. Hayattaki şu işte yaparkenki en büyük enerjilerimden bir tanesi. Sizlerden de beklerim. İnşallah daha dünyada gidemediğim birçok yere gidip sizinle de paylaşırım. Şimdilik benden bu kadar. Dubai'ye elveda. Bir sonraki durak Maldivler'de görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.